Herkese merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün bu videomuzda görmüş olduğunuz yazlık çok güzel bir elbise yapıyoruz. Bu elbisenin yapımına başlamadan önce sizinle kullandığım malzemeleri paylaşıyorum. 3 numara tığ kullanıyorum. Daha sonra yazlık çok güzel koton iplerle yapıyoruz ama ben bu Alize'nin Cotton Gold ipini çok beğeniyorum yani yazlık iplerde böyle elbiselerde kullanım açısından. Bu kodu da şu şekilde sizinle paylaşayım. Zaten açıklama kısmında sizin için tekrardan paylaşacağım. Kullandığımız iki malzeme bu kadar. Bu elbisede 5 tane ip kullandım ben. Eğer uzunluğunu daha da arttıracaksanız tabii ki de daha fazla ip kullanabilirsiniz. Şöyle elbisemizin etek uçlarında çok tatlı popcornlarımız var. Ve sizinle bir de şunu paylaşmak istiyorum ben. Şurada bel kısmında şey var. Böyle kare kare küçük kutucuklar yaptık. Tam bel kısmında, kemer kısmında yani. Ben bunu genelde kemerle kullanmayı tercih ediyorum ama siz böyle mesela zincirlerle ya da daha farklı böyle bağcıklarla yapıp buralardan geçirip kemer kullanmadan da elbiseyi tamamlayabilirsiniz. Ama yani kemerle duruşu bence daha güzel. Yani bunu tavsiye ederim ben de size genelde. Şimdi bir bunu söylüyorum. İki, şu üst kısımlarda 4 parça yapıyoruz. Bu 4 parçaya başlarken ilk zincir kısmında eğer sık zincir çekiyorsanız biraz daha gevşek çekin. Çünkü bu bel kısmında birazcık daha hani sıkma olmasın, sizi daha rahat ettirsin diye. Ve üçüncü son söyleyeceğim şey de bedenler için sizin kaç zincirle aynı şekilde şöyle üst bedeni yapmanızı. Zaten zincir sayısı bedenlerde değişiyor ama yapım aynı. Hiçbir fark yok. Onları da sizinle açıklama kısmında paylaşacağım. Evet, bayağı bir yoğun anlatımla başladık bu sefer. Şimdi videomuza başlayabiliriz. Modelimizin başlangıcında önce 54 tane zincir atacağız. Şöyle zincir atarak başlayacağız. 1, 2, 3, 4, 53, 54. Şöyle 54 tane zincirimizi atıyoruz. Daha sonra tığımızı, ipimizi dolayıp şöyle 1, 2, 3 zincir atlayıp dördüncünün içerisine 2 tane trabzan yapıyoruz. Şöyle dördüncü zincirimize 2 tane trabzan. Daha sonra araya 2 tane zincir çekiyoruz. 1, 2 ve yine aynı boşluğa yani zincirimize 2 tane daha trabzan yapıyoruz. Bu şekilde ilk su taşı modelimizi yapmış olduk. Yine aynı şekilde şurada zincirlerimizden şöyle göstereyim. 1, 2, 3 tane atlayıp dördüncünün içerisine yine 2 tane trabzan yapıyoruz öncelikle. Araya 2 zincir çekiyoruz ve yine aynı zincirimizin içerisine 2 tane trabzan yapıyoruz. Tekrar şöyle tığımıza ipimizi doladıktan sonra yine 1, 2, 3 tane sayıp dördüncünün içerisine 2 tane trabzan yapıyoruz. Araya 2 zincir çekiyoruz ve yine aynı zincirimizin içerisine aynı zincirimizin içerisine 2 tane trabzan. Bu işlemi böyle sıra sonuna kadar 3 zincir atlayıp dördüncünün içerisine aynı işlemi yaparak devam edelim. İkinci sırayla videomuza devam edelim. Su taşı modelimizi ilk sıramızda uyguladık. Toplam 13 tane böyle su taşı yapmış olduk. Şimdi ikinci sıraya geçişi göstereceğim size. Sonuncuyu yaptıktan sonra şöyle şurada son su taşını yaptıktan sonra 3 tane zincir çekiyoruz. Şöyle modelimizi çeviriyoruz.
ilmeğimizi tığımıza doladıktan sonra şu boşluğumuza, şurada hani 2 yaptığımız su taşı var ya, onun tam ortasındaki boşluğa 2 zincir çektiğimiz yere batıp 2 tane trabzan yapıyoruz. Daha sonra araya yine 2 tane zincir çekiyoruz ve yine aynı boşluğa şöyle 2 tane trabzan yapıp ikinci sıramıza da başlamış oluyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi modelimizi uyguluyoruz. İpimizi doluyoruz ve yine aynı işlemi tekrar şurada gördüğünüz şuradaki su taşının ortasında 2 tane zincir çektiğimiz yere hep orta kısmına batıyoruz. Orta kısmında 2 zincir çektiğimiz yere yine aynı şekilde 2 tane trabzan. Araya 2 zincir, aralarda hep 2 zincir kullanıyoruz ve tekrar 2 trabzan daha. Şöyle gördüğünüz gibi modelimiz oluşmaya başladı. Şu şekilde göstereyim. Yine aynı şekilde bir kere daha gösteriyorum. İpimizi doluyoruz. Tekrar yine orta kısmına 2 tane trabzan ve araya 2 zincir, tekrar 2 trabzan daha. Bu şekilde modelimizi ilerleteceğiz. Hep aynı işlemi yapıyoruz. Hep orta kısımlara, şurada 2 zincir çektiğimiz yerlere yine aynı şekilde trabzanlarımızı yapıyoruz. Biz bunu şimdi birkaç sıra ilerletelim. Videomuza hem o ilerlemiş halini de gösterelim, hem de kaç sıra daha öreceğiz. Onu da sizinle paylaşalım. Şimdi ben bunu şu şekilde hazırladım, istediğim ölçüye gelene kadar 28 sıra ördüm. Şu yaptıklarımızı sayarsanız 28 tane olana kadar ördüm. Şöyle size ölçüsünü de vereyim, hatta elimdekinin. Şu şekilde baktığımda 28,5 santim neredeyse uzunluğu. Siz yine kendinizin omuz ölçüsünden belden kaça kadar gelmesini istiyorsanız, şöyle genişliği de 23 santim, o şekilde ayarlayabilirsiniz. Bu parçadan toplam 4 tane olacak şekilde ayrı ayrı hazırlıyorum. Hep aynı işlemde zaten. Daha detaylı anlatımı su taşı modelinin yine sayfamda var. Oradan da inceleyebilirsiniz. Şimdi ben bundan 4 parça daha hazırlayacağım ve nasıl birleştirdiğimizi, elbisenin beden kısmından sonraki işlemleri de yine beraber yapacağız. Şimdi aynı işleme 4 parça olacak şekilde devam edelim. 4 tane parçamızı hazırladık. Üst beden için bize lazım olan 4 adet bu şekilde aynı ölçüde parçalarımız hazır. Şimdi bunların birleştirme işlemini yapacağız. Şurada birleştirme işlemini bel kısmını yaparken yapacağız. Sadece bir iğne ve iplik yardımıyla şu kenarda, şu bitirdiğimiz kısımlarda ben özellikle o yüzden uzun biraz daha ip bıraktım. Burada birleştirme işlemi yapacağım için. Şurada kenarlardan hemen bir birleştirme işlemi yapıyoruz ve bel kısmının yapımına başlıyoruz. Kenarlardaki birleştirme işleminden sonra bel kısmının yapımına başlıyoruz. Burada da önce şu kenarda birleştirdiğimiz şu taraftaki modelimizi alıyoruz ve hemen şu birleştirdiğimiz noktadan önce şuradan ipimizi çıkarıp 1, 2, 3 tane zincir çekiyoruz. Daha sonra aynı yere bir trabzan daha. Hemen yine aynı yere bir tane trabzan daha. Yani 3 tane toplamda trabzan yapıyoruz. Daha sonra şurada gördüğünüz boşluğumuz var ya, aynı boşluğun içerisine yine 3 tane trabzan yapıyoruz. Her boşluğa 3'er tane trabzan yapıyorum ben. Şimdi buradaki
Şuradaki boşluğumuzu doldurduktan sonra tekrar şurada gördüğünüz boşluğumuz var. Oraya da yine 3 tane trabzan yapıyorum. 2 ve 3. Yine aynı şekilde şurada gördüğünüz şu boşluğumuza, su taşımızda yaptığımız boşluk var ya, hani aynı boşluğun içerisine trabzanlar yapıyorduk. O boşluğa da 3'er tane trabzan yapıyoruz. Şimdi burada sırayla yine aynı şekilde şurada gördüğünüz gibi trabzanlarımızı yaparak önce birazcık ilerleteceğiz. Daha sonra şöyle sonda şu su taşları var ya, 1, 2, 3, 4 tane kalana kadar, şuraya kadar şu boşluklarımıza trabzanlarımızı yapalım üçer üçer. Daha sonra burada birleştirme işlemimiz de var. Şu V kısmını yapacağız. Hem de aynı işlemi, yani trabzanı da yapacağız. Şimdi oraya kadar ilerleyelim ve birleştirme işlemiyle devam edelim. Şimdi şurada bakın 4 tane şurada su taşı yaptığımız modelimizi bıraktık. Şu son boşluğu da doldurmadan, şurada hatta şöyle göstereyim. Şöyle son boşluğu da doldurmadan şimdi ön taraftaki birleştirmemizi yapacağız önce. Hemen şu diğer birleştirdiğimiz modelimizi de alıyoruz. Şöyle üst üste koyuyoruz. Ve bu boşlukla yani su taşı modellerimizi üst üste getirip işlemimizi bu şekilde yapacağız. Şimdi şurada, hatta şöyle örerken zaten daha rahat göreceksiniz. Şuradaki şu boşluk var ya, onu şuradaki 3 zincirimizle önce dolduracağız. 3 tane trabzan yapıyorduk ya, şuradan hemen şuradaki 3 zincir yaptığımız yerden şöyle şu boşluğumuzla aynı şekilde geçirip 1, 2 ve 3. Daha sonra hemen su taşı yaptığımız şurada zaten modellerimiz üst üste gelecek. Şöyle hemen sıradaki boşluk, şu su taşı modelimizin ortasına batıyoruz. Yine aynı şekilde ikinci üst üste koyduğumuz diğer su taşının ortasına koyup 3 tane trabzan yapıyoruz aynı yere. Bu şekilde hem birleştiriyoruz hem de modelimizi bel kısmını yapmaya devam ediyoruz. Yine hemen boşluğumuza geldik. Yine ipimizi aldık. Aynı boşluktan geçirdik ve yine aynı karşılıklı şekilde geçirip birleştiriyoruz. Bu şekilde birleştirme işlemimize devam ediyoruz. Bu 4 tane modelimizi birleştirdikten sonra şöyle aynı yerden batıyoruz, önlü arkalı. İkisini de birleştirmiş oluyoruz. Böylelikle modelimizin üst bedendeki hem V şeklindeki durmasını sağlayacak şekilde de ayarlamış oluyoruz. Tamam, arkadaşlara kim demiş sana da jandarma haklı olarak? Hangi arkadaşlara gider? Ercan'la Deniz demişsin. Deniz'le Esra da senin camdan çıkınca Esra dediğinde ulaşabileceğin kişi. Niye Esra? Ulaşamıyorum, sen ulaştın mı demedin. Madem merak ediyorsun. Ben Esra'ya o şekilde demedim zaten. Ben dışarı camdan baktığımda da tamam, eşimin peşine baktığında da demedim Müge Hanım. Tamam, merak ediyorsan dersen. Kocanı aramıyorsun. Ya merak ettiysen için zaten. Son boşluğumuzdan geçirip yine aynı şuradaki 3 zincirimizin olduğu yere batırıp öndeki birleştirme işlemimizde 3 trabzan yaparak şöyle, yani iki modelimizin birleştirme işlemini aynen bu şekilde bitirmiş oluyoruz. Ve şimdi şurada hatta göstereyim. Şöyle gördüğünüz gibi birleştirdik şurayı. Şurayı birleştirdik. Şimdi buradan böyle devam edeceğiz. Aynı işlemi yaparak şöyle ilerleyelim. Şuradan da aynı şekilde ilerlemeye devam edelim. Burada da biliyorsunuz bir şuradan bir de şuradan, yani o iğneyle diktiğimiz yerden 3'er tane yine aynı şekilde trabzanımızı yapacağız. İlerleyelim ve arkadaki V şeklinde birleştirme işlemimizi de beraber yapalım. Modelimizi aynen söylediğim şekilde, hatta şöyle tutalım. Şuradan şu birleştirdiğimiz
kısım. Buradan ilerledik dediğimiz gibi. Ve şurada son 4 tane su taşı modelimiz kalana kadar, şuradaki 1, 2, 3, 4 tane kalana kadar ilerlettik. Şimdi arka tarafını birleştireceğiz. Hemen şöyle 2 2 yapalım modelimizi. Ve şurada şöyle yaptık şimdi. Bu ön kısım. Çeviriyoruz modelimizi ve buradan şimdi birleştirme işlemi yapacağız. Yine aynı şekilde üst üste koyarak ikinci ve son buradaki birleştirme işlemimizi de yapacağız. Ve böylelikle modelimize bel kısmını son birleştirme işlemiyle de ilerleteceğiz. Şimdi ipimizi tığımıza doladık. Hemen son şurada 4 tane bırakmıştık ya, buradaki boşluğumuzdan ve şuradaki birleştireceğimiz yerin 3 tane zincir çektiğimiz yer var ya, oradan geçirip 3'er tane trabzan bir önce oraya yapıyoruz. 1 2 ve 3. Daha sonra hemen yine şu ortadaki battığımız nokta var ya, oraya batıyoruz ve karşıda yani birleştirdiğimiz yerdeki aynı noktaya batıp karşılıklı yine birleştiriyoruz ve 3'er tane aynı noktaya trabzan yapıyoruz. Ve yine sıradaki boşluklardan karşılıklı şekilde her boşluğa dediğim gibi battığımız 3'er tane trabzan yapıyoruz. Bir kere yarım saatine de gidilmez. Çünkü zaten sizin oradan gidecek 10 dakika, gelecek 10 dakika. Gidip de orada arkadaşlarıyla hiçbir erkek gidip 10 dakika işi varsa, bir görüşmesi varsa gider konuşur gelir ama tarlada size kola içiyor dedi, oturup sohbet etmek. Niye gitsin ki yarım saatine? Zaten 10 dakikacık 10 dakikada mı gidecek yani? Benim köyümüzde o bakkal yok. Bak o kadar şey cevaplar veriyorsun ki. Şimdi ilk defa bizim tarla dedi burada programda. İlk defa dedin ki yarım saatine. Neden yarım saatine? Çünkü Şevki Hocam dedi ki ne kadar oturacaktı ki sen bu kadar endişelendin hemen dedi. Şimdi dedi ki yarım saatliğine dedi. Can değeri niye çağırdın o zaman yarım saatliğine? Yani benim ifadelerinde de aynısı yazıyor zaten. Yarım saatliğine gittiysek o zaman can değeri niye çağırdın? Zaten yarım saatlik dedi, gidecek gelecek sen de. Şimdi burada şuradaki son birleştirmemizi yapacağız. Yine aynı şekilde ipimizi aldık. Şurada 3 zincir çektiğimiz noktadan geçiriyoruz. Karşıdaki boşluğa denk geliyor o da. Yine oraya 3'er tane trabzan yapıyoruz. Bu arka kısımda birleştirdik. Bakın şöyle göstereyim. Bakın burayı da birleştirdik. Şöyle şu şekilde. Ve şimdi şunu yapıyoruz. Şu son birleştirme trabzan işlemimizi de yapıp şu son noktada tekrar videomuza devam edelim. Trabzanlarımızı yaptıktan sonra sıramızı bitiriyoruz. Şöyle burada ilk başladığımız 3 zincir yaptığımız yere batıyoruz. İlmeğimizden ipi geçirip sıramızı bitiriyoruz. Şimdi ikinci sıradayız. Burada önce 5 tane zincir çekeceğiz. 1, 2, 3, 4 ve 5. Burada şimdi kutucuklar yapacağız. Onu da bir tane trabzan atlayıp ikinci trabzana batarak yapacağız. Şöyle bir trabzan. Araya 2 zincir. Tekrar bir trabzan atlıyorum. İkinciye batıyorum ve trabzan yapıp kutucuklarımı yapmaya başlıyorum. Şimdi buradaki sırada da yapacağım işlem bu. Aralara 2 zincirle bir trabzan atlayıp ikinciye batmak ve trabzan yapmak. Bu şekilde şimdi ikinci sıramı da geçeceğim. Daha sonra diğer bir sırayla videomuza devam edeceğiz. Aralara 2 zincirle bir trabzan atlayıp ikinciye batarak siz de devam edin. Biz de bu sıramızı tamamlayalım. Diğer sırayla videomuza devam edelim. İkinci sıramızı da gördüğünüz gibi kutucuklar yaparak ilerlettik. Şimdi bu sıramızı da kapatıyoruz.
şöyle araya 2 zincir çekiyoruz ve 1, 2, 3. zincirimize batıyoruz. Burada da arada 2 tane zincir bırakıyoruz. Şöyle ipimizi alıp ilmeğimizden geçirerek sıramızı tamamlıyoruz. Şimdi diğer sıraya geçiyoruz. Burada yine 1, 2, 3 tane zincir çekiyoruz. Yapacağımız işlem her kutucuğun içerisine 2'şer tane trabzan yapmak. Şurada hemen ilk kutucuğumuzun içerisine 1, 2. Tekrar aralarda hiçbir şey yapmıyoruz. Sadece kutucukların içerisine 2 tane trabzan yapıyoruz. Bu şekilde yine sırayla yine aynı hemen yanındaki kutucuğumuza 2 tane trabzan. Tekrar yine hemen yanındaki kutucuğa 2 tane trabzan. Şimdi bu şekilde yine şurada hemen belimizdeki sıralarımızı yani kutucuklarımızı dolduralım ve son kısımda yine videomuza devam edelim. İkili trabzanlarımızı yaparak sıra sonumuza geldik ve burada şimdi sırayı bitiriş ve diğer sıraya başlangıcı yapacağız. Yine son bir kutucuğumuzun içerisine 2 tane trabzan yapıyoruz. Ve hemen burada çektiğimiz 3 tane zincirin arasına batıp ilmeğimizi geçirip sıramızı tamamlıyoruz. Şimdi burada etek kısmına başlangıç yapıyoruz. Etek kısmına başlangıç yaparken de aynı şekilde şuradaki bu hani ikili trabzan yaptığımız yerler var ya, oraya aynı su taşı modelini uygulayacağız. Onu da yine 1, 2, 3 tane zincir çekiyoruz ve daha sonra şöyle hemen dibine bir tane trabzan yapıyoruz. Araya 2 tane zincir çekiyoruz ve yine aynı boşluğun içerisine şurada 2 tane trabzan yaptığımız yer var ya, yine aynı boşluğun içerisine 2 tane trabzan yapacağız. Bu şekilde su taşı modelimizi uygulamaya başlıyoruz. Şöyle göstereyim. Daha sonra yine ipimizi doluyoruz. 1, 2 tane trabzan atlayıp üçüncünün içerisine batıyoruz. Bir trabzan, aynı boşluğa ikinci trabzan ve araya 2 zincir. Daha sonra yine aynı boşluğun içerisine 2 tane trabzan. Bu şekilde böyle etek kısmının yapımına devam edeceğiz. Şimdi bir kere daha yapalım. Yine ipimizi doladık. 1, 2 tane trabzan atlayıp üçüncüsüne battık. 2 tane trabzan yapıyoruz aynı boşluğa. Araya 2 zincir çekiyoruz. Ve tekrar şurada yine o battığımız aynı boşluğun içerisine 2 tane trabzan yapıyoruz. Şimdi bu şekilde su taşı modelimizi gördüğünüz gibi uygulamaya başladık. Şöyle tutayım, daha güzel görünecek. Bu şekilde su taşı modelimizi uygulamaya devam ediyoruz. Sıra sonuna gelip ikinci sıraya nasıl başladığımızı sizinle paylaşayım. Şöyle gördüğünüz gibi su taşı modelimizi uyguladık. En son sıra sonuna geldiğimizde ilk 3 tane zincir çektik ve öyle başlamıştık ya. Sıramızı aynen o şekilde kapatacağız. Yani şuradaki o 3 zincir çektiğimiz yere şöyle batıyoruz. İpimizi alıp ilmeğimizden geçiriyoruz. Şimdi ikinci sıraya başlarken de yine aynı şekilde 1, 2 ve 3 tane zincir çekip, hatta şöyle yapalım, daha iyi olacak. Şunu şöyle yaptık ya, şu araya batıp bir ilmek kaydırma yapalım. 1, 2 ve 3. 3 tane zincirimizi çektik. Daha sonra aynı boşluğun içerisine bir tane daha trabzan yaptık. Ve 1, 2 araya 2 zincir çekip tekrar aynı boşluğun içerisine, şurada aynı battığımız yerin boşluğun içerisine 2 tane daha trabzan yapıyoruz. Ve bu şekilde yine aynen ipimizi dolayıp yine ortada boşluktan, yani hani o su taşı yaptığımız modelde nasıl yapıyorduk? Bu 2 tane ikişer trabzan yaptığımız yerde 2 zincir çektiğimiz yere devam ediyorduk ya. Aynı şekilde 2 trabzanımızı yaptık. Araya 2 zincir ve şuradan tekrar aynı boşluğa 2 trabzan yapıp böyle sıramızı tekrar ikinci sıramızı başlıyoruz. Şimdi bu etek boyu olacağı için bunu deneyerek yapabilirsiniz. Yani eteğinizin boyunu ne kadar istiyorsanız şöyle önce bir şu birleştirdiğimiz yere getirelim.
Şimdi siz bunun etek boyunu ne kadar istiyorsanız şu su taşı uygulamaya başladığımız yerin uzunluğunu ona göre istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Şurada omuzlarda şöyle bir şey yapacağım. Bir şuradan şöyle bir tane karşılıklı, bir tane de sondan karşılıklı şekilde şöyle şuradaki modelimi dikeceğim. Bu şekilde olacak o da. Şöyle diktikten sonra aradaki boşlukla omuzda şöyle dekolteli güzel bir omuz kısmı olacak. Onu da iğneyle dikeceğiz. Hatta şimdi onu göstereyim. Etek boyunu zaten aynı şekilde yaparak su taşı modeliyle istediğiniz uzunluğa getirin. Şimdi şu omuzdaki kısmını nasıl diktiğimizi göstereyim. Etek boyunu istediğiniz ölçüye gelene kadar ilerletin. Ben de aynı şekilde su taşı modelimi uygulayarak hep aynı işlemleri yapıyorsunuz. Zaten eksiltme, arttırma hiçbir şekilde yapılmıyor. Normal aynı şekilde su taşı modelimizi istediğiniz ölçüye gelene kadar ilerletin. Daha sonra etek ucuna şöyle küçük popcornlar yapacağız. Tabii ki de bunu illa yapmak zorunda değilsiniz. Farklı bir model varsa aklınızda onu da uygulayabilirsiniz. Tamamen sizin zevkinize kalmış. Biz şimdi burada sizin için popcorn uygulama modelini de göstereceğiz. Bu model bir de istek bir model olduğu için aynı şekilde sizinle paylaşıyorum. Şimdi sıramızı şöyle şurada hatta sıramızı şurada bitirdik. En son istediğimiz ölçüye geldi ve bitirdik. Daha sonra şurada trabzanlarımız var ya. Trabzanlarımızın başına şöyle sık iğne yapıyoruz. Şimdi şurada boşluğumuza geldiğimizde bir tane sık iğne yapıyoruz ve daha sonra 1 2 tane zincir çekiyoruz. 2 zincirimizi çektikten sonra şöyle ipimizi tığımızla uzatıyoruz. Burada tığımıza ip toplayacağız. Şöyle bir tane ipi tığa doladıktan sonra şurada hemen ilk zincirimize batıyoruz. Bir tane ilmeğimizi çıkardık. Tekrar aynı şekilde ipi dolayıp aynı yere batıyoruz. 2 olacak. Şuradan hemen ikinci ipimizi aldık. Tekrar ipimizi doladık. 3 tekrar ipimizi doladık. 4 tane ip topladık şu şekilde. Daha sonra bunların hepsini şuradan tığımıza ipi dolayıp şuradan aradan geçiriyoruz. 1 2 3 ve 4 tane zincir çekiyoruz. Bu 4 tane zinciri çektikten sonra şu popcornları topladığımız ilmeğimize batıp şuradan ipimizi alıyoruz ve ilmeğimizin arasından geçirip popcornumuzu yapıyoruz. Ve şurada bir tane zincir çekiyoruz ve aynı boşluğun içerisine bir tane daha sık iğne yapıyoruz. Bu şekilde popcornlarımızı yapmaya başlıyoruz ve şimdi burada yine aynı şekilde şu trabzanlarımız vardı ya, tepelerine sık iğne yaparak sıradaki boşluğa doğru ilerliyoruz. 2 3 ve 4. Şurada aradaki trabzanların tepesine battık. Yine boşluğumuzun içerisine geldik. Bir tane sık iğne yapıyoruz. 2 tane zincir çekiyoruz. Şöyle ipimizi uzatıp tığımızla hemen
birinci zincirimizin içerisine ip toplamaya başlıyoruz. 1, 2, 3 ve 4. Bunların hepsini bir alıyoruz. 1, 2, 3 ve 4 tane zincir çekiyoruz. Yine aynı yere batıp ipimizi ilmeğimizin arasından geçiriyoruz. Bir zincir çekiyoruz ve aynı boşluğa bir tane daha sık iğne yapıyoruz. Bu şekilde etek ucunda popcornları yapmaya devam ediyoruz. Ve şöyle yine aynı şekilde trabzanların tepesine 1, 2, şöyle 3 ve 4. Aralarda gördüğünüz gibi trabzan tepelerine sık iğne yaparak 4 tane oldu. Yine aynı boşluğun içerisinde bir kere daha göstereyim. Şöyle bir sık iğne yapıyoruz. Bu 2 zincir yaptığımız boşlukların içerisinde yapıyoruz popcornlarımızı. 1, 2 tane zincir çekip yine ip toplamaya başlıyoruz. İlk zincirimizin arasına batıyoruz. 1, 2, 3 ve 4. 4 tane şöyle ipimizi aldıktan sonra yine aynı şekilde popcornumuzu içerisinden geçirip 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyoruz. Popcornumuzu yaptığımız zincirimizin arasına batıp ilmeğimizi kapatıyoruz. Bir zincir çekiyoruz ve yine aynı boşluğa bir tane sık iğne. Daha sonra tekrar yine trabzan tepelerine şöyle sık iğne yaparak ilerleyip yine boşlukta bir popcorn daha. Bu şekilde son etek ucunu da tamamlayalım ve artık etek yani elbise modelimizin etek ucunu da bitirdikten sonra artık tamamen işlemleri bitmiş oluyor. Modelimiz hazır oluyor. Sizinle son zaten halinin fotoğraflarını paylaşacağız. Oradan da görebilirsiniz. Instagram hesabımızdan da aynı şekilde elbisenin fotoğrafını görebilirsiniz. Ve videomuzu bu şekilde tamamlayalım. Umarım anlatımımızı beğenmişsinizdir. Bizden istediğiniz, denememizi istediğiniz modeller varsa yorum kısmından bizimle paylaşırsanız, kanalımıza abone olursanız, videolarımızı beğenirseniz bizi çok mutlu edersiniz. Tekrar yeni bir videoda, yeni bir modelde görüşmek üzere. Hoşça kalın.